Annem Adana patlıcanı ile patlıcan yemeği tarifi hazırlıyor. Patlıcan kebabı da denebilir, fırında patlıcan yemeği, türlü de denebilir. Gerekli malzemelerimizi açıklama kısmına ekliyoruz. Oradan da bakabilirsiniz. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Videomuzu beğenin, elleriniz para görsün inşallah. Bütün sebzelerimizi tertemiz ovalayarak yıkıyor annem. İçine sevgisini katarak hazırlayacak. 2 tane kapya biberi bu şekilde doğruyor. Ve fırın tepsisine döküyor. Pişirme kağıdı sermiştik. Mutlaka pişirme kağıdı kullanın derim. Biz normalde beyazlatılmış kullanmıyoruz ama evde yokmuş, o yüzden beyaz kullandık. 6 tane Antep biberi. Antep biberi biraz acı oluyor. Çok lezzetli, çıtır çıtır. 2 tane kabağı bu şekilde doğruyor annem. İstediğiniz şekillerde doğrayabilirsiniz. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Bu arada mutfağımızdan kareler de ekledim videoya. Annem şimdi patates doğruyor. Yani malzeme miktarlarını arttırıp veya azaltabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize ve evinizdeki kişi sayısına kalmış. Patlıcanları şu şekilde pijamalı soyuyor. Annem pazardan alır almaz yapıyor bu patlıcan yemeklerini. Çünkü patlıcanın içi çekirdeklenmeden hazırlayayım kızımdır hep. Bakın içi bembeyaz pamuk gibi maşallah. Bu patlıcan daha lezzetli oluyor diğer patlıcanlardan. Yani imkanınız varsa alabilirsiniz. Biz pazardan aldık. Antalya'dan herkese selamlar. Sizler nereden izlediğinizi mutlaka yorumlara yazın. Çünkü bizler göremiyoruz, bilemiyoruz. Yani siz yazarsanız öğrenebiliyoruz. Bu arada sizlerin de patlıcan yemeği tarifleriniz varsa yorumlara kısaca yazarsanız hem bizlere fikir olmuş olur hem de takipçilerimize bugün ne pişirsem diyenlere fikir olmuş olur. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. 3 çay kaşığı tuz ekliyor annem. Sonrasında zeytinyağı ekleyip şöyle bir harmanlayacak. Bu yemeği ben istediğim için yapıyor. Ben böyle fırında çok seviyorum. Sanki kızartma yapmış gibi. Annemin bu sıcakta kızartma yapmasına kıyamam. Yani zaten buna bile çok emek veriyor. Kızartma çok terletiyor, annem tansiyon hastası. Bu arada aramıza yeni katılanlar için de bahsetmek isterim. Aysel Sultanım aslında benim teyzem. Benim annem rahmetli oldu. Beni Aysel Sultanım, Aysel annem büyüttü, okuttu, bu yaşa getirdi. Allah razı olsun ondan. Rabbim onu bana bağışlasın. İnşallah uzun uzun ömürler versin. Nice mutlu günler, sağlıklı günler geçirelim inşallah. Bunu da buradan söylemek istedim. Çünkü seslendiren benim, bazen Aysel Sultanım zannediliyorum. Yani yemeğimizi de söylemek isterim. 250 derece ısınmış fırında pişirmeye bırakıyoruz. Ondan sonra 3 tane ankon domatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayacağız. Şöyle ki bu yemeğe sos çok yakışıyor gerçekten. Fırın yemekleri birazcık böyle çıtır ve kıtır oluyor ve sosla birlikte harika. Bu yemek lavaşla çok güzel oluyor. Lavaşın arasına koyup yemesi ve bol sarımsaklı yapacağız. Gerçekten sizlere de fikir olur umarım. Bu arada her gün canlı yayın açıyoruz. Katılanlar yorumlara yazarsa sevinirim. Ben çünkü göremiyorum. Bizler göremiyoruz yani annemle. Şöyle ki her gün Aysel Sultan'ın yaptığı tarifleri canlı yayın açarak sizlere göstermeye çalışıyoruz. Aysel Sultan'ım hastaydı. Artık biraz daha iyileşerekten daha çok tarif hazırlıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yani bu çekimlerin yanı sıra canlı yayın açmaya çalışıyoruz. Vakit buldukça ve telefon müsait oldukça. İşte bunu da bahsetmek istedim. Katılırsanız seviniriz. Canlı canlı izleyebilirsiniz. Bugün ne pişiriyoruz, ne yapıyoruz diye. Şöyle bolca sarımsağımız var. Ezip iyice kokusunu, aromasını çıkarıp doğrayacağız. 4 diş sarımsağımız var. Sizler arttırıp azaltabilirsiniz. Maksat burada yemek tarifini paylaşmak. Bu arada videonun sonunda mutfağımızın çoğu karesini ekledim. Yani çünkü kesinlikle gösteriş değil. Yani bizler bir aile olduğumuz için temiz miyiz, değil miyiz? Hani düzenli miyiz, değil miyiz diye belki merak edenler olur diye. Hem bir farklılık olması amacıyla yani tamamen iyi niyetlilikle videonun sonuna mutfağımızdan kareler ekledik.
Şöyle domatesin üzerine annem zeytinyağı döktü. Tuzunu ekleyip şöyle bir karıştırıyor. Kıvam alana kadar pişirecek. Gerçekten mis kokusu ortama yayıldı. Bu arada bugün Aysel Sultan'ın yapmış olduğu kışlık domates saklama yöntemlerini paylaştık. Yani 1-2 saat önce falan. Ona da göz atarsanız seviniriz. Birçok kışlık tarifimiz var Aysel'in Yemekleri YouTube kanalımızda. Annem her şeyin en doğalını hazırlamaya çalışıyor. Yani ilerleyen günlerde de inşallah annem yaptıkça paylaşacağız. Patlıcan yemeği nasıl yapılır? İşte efendim türlü tarzında kabak yemeği olur, patates yemeği olur, türlü olur, patlıcan yemeği olur. Yani bu yemeğe ne isim verirsiniz siz? Yani fırında patlıcan mı, patlıcan kebabı mı, eşsiz patlıcan, ondan sonra kebaptan öte lezzet mi? Bu yemeğe ne isim verirsiniz? Yorumlara yazın lütfen. Yani sizlerin izleyip izlemediğini göremiyoruz. Yorumlara yazarsanız görebiliyoruz. Buradan herkese tekrardan selamlar gönderiyoruz. Bakın mutfağa misler gibi kokular sarıyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Aysel Sultanım içine sevgisini katarak hazırlıyor. O yüzden pek güzel oluveriyor maşallah. Tadına doyamıyorum Aysel Sultanımın yaptıklarına. Rabbim onu bana bağışlasın. Bakın ne kadar da güzel oldu. Ben istedim diye yaptı. Ellerine, emeğine sağlık. Güzel yüreğinden öpüyorum annemin ellerinden. Bir de bu arada söylemek isterim ki canlı yayında her gün ne yapıyorsak canlı canlı görebilirsiniz ve sonrasında da izleyebilirsiniz. Mesela bugün annem kas tarifi pişirdi, kas parçaladı. Merak edenler canlı kısmından tekrardan izleyebilir. Şöyle yayık yoğurdundan ayranımızı da yaptık. Misler gibi bizlere afiyet sizlere fikir olsun inşallah. Dediğim gibi videomuzun sonunda mutfağımızdan kareler ekledim. Yani ilgilenenler devam edebilirler. Ben sevdiğim için dekor ürünlerini, dekorasyonu böyle düzenliliği, topluluğu. Çünkü Aysel Sultan'ın bana bu şekilde öğretti. Ben de o yüzden videolarımızın sonuna veya aralarına serpiştiriyorum. Bu arada çocukların şu anki yaz tatili nasıl gidiyor? Sizler neler yapıyorsunuz? Tatile gidenler var mı? Yoksa kışlık hazırlıklar mı yapıyorsunuz? Başladınız mı bu arada kışlık hazırlıklara? Sizler neler yapıyorsunuz en güncel haliyle? Bu hafta pazarda kelek gördük. Yani Aysel Sultanım kelek de aldı. Onunla da turşu yaptı. İnşallah yakın zamanda paylaşacağız. Yani pazarda o kadar çok güzel lezzetler var ki. Ama pazardan alınınca hemen yapılmıyor. Emek emek yapılıyor. Tabak tabak yeniliyor. Bakarsan bağ bakmazsan dağ oluyor. Yani buzdolabına kaldırıyoruz biz. Ondan sonra annem dolaptan çıkarırsa yemeğe dönüşüyor veya kışlık hazırlığa dönüşüyor. Annem yapmasa dönüşmüyor. O yüzden annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yani hani demişler ya cennet annelerin ayaklarının altında diye. Çok doğru bence. Haklarını ödeyemeyiz yani. Bugünkü patlıcan yemeği tarifimize yani kaç puan verirsiniz? Lütfen yorumlara yazın. Bugünlük bu kadar, videomuzun sonuna gelmedik yani. Daha videomuz gelecek. Aysel Sultanımın geçen gün canlıda yaptığımız yaprak sarmasını paylaşacağız. Aysel Sultanım çoğunu sardı. Ben de 2-3 yaprak sardım. Tencereye dizdim. İç harcını Aysel Sultanım hazırladı. O videoda akşam gelecek. İnşallah yetiştirebilirsek. Yani dua ederseniz seviniriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.